Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yeni başlayan arkadaşlar için önerdiğim bazı kahramanları tanıtacağım. Bu kahramanlar hem güçlü hem de oynaması kolay denilecek olan kahramanlar. Çok fazla ayrıntıya girmeden kısa bilgiler ile hızlı size tavsiyeler vermeye çalışacağım. Şimdi ilk kahramanımızdan başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk kahramanımız Angela. Angela ile orta koridorda yani midde oynamanız gerekiyor. Bu kahramanın pasifi şu şekildedir. Pasif, her bir yetenek kullandığınız zaman rakip üzerinde bir yakma ya da düşmanı yakan bir etki gösterir. Şu şekilde gördüğünüz gibi hemen sol tarafta bir çalar saat gibi bir şey var. Ya da tavşan kafası, tam bilemedim. Her bir yetenek isabet ettiğiniz zaman bu birikiyor. Ardından bir yetenek daha atarsanız ikinci yeteneğinizin hasarı artar. Yani Angela ile yapmanız gereken bütün yetenekleri ard arda hemen kullanmanız ki en yüksek maksimum hasarı verebilirsiniz. Angela'nın birinci becerisine gelirsek şu şekilde 5 adet top gönderiyor. Gördüğünüz gibi. Bu toplar bir düşmana isabet ederse, tek bir düşmana şu şekilde, ilk isabet eden top dışında diğer toplar %30 kadar hasar vurur. Yani hasarı biraz daha azalıyor. Ve bir düşmana isabet ederse şu şekilde hepsi düşmanın ardına sekmiyor. Gördüğünüz gibi. İkinci beceriye gelirsek şu şekilde bir kaotik köz gönderir. Bu kaotik köz direkt bir düşmana isabet ederse gördüğünüz gibi bir saniye boyunca sersemletir. Eğer diğer yakında ya da tam isabet ettiremezseniz 1,5 saniye boyunca %50 kadar yavaşlatırsınız ve 3 saniye boyunca hasar vurursunuz. Ultisine gelirsek ultisi şu şekilde bir hasar veren bir hortum gibi bir şey gönderiyor. Ve ultiniz açık iken gördüğünüz gibi kalkan kazanırsanız ayrıca kontrol etkilerine karşı bağışıklık kazanıyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Hemen bunun da süresine bakayım, şu an tam hatırlayamadım. 3 saniye boyunca aynen dediğim gibi. Şu şekilde 3 saniye boyunca hasar verip kontrol etkilerinden bağışıklık kazanıyorsunuz. Ayrıca kalkan kazanıyorsunuz. Bunun yönünü değiştirebilirsiniz. İsteğinize bağlı nasıl yapmak istiyorsanız. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu kahramanın püf noktası hızlı beceri kullanmanızdır. Yani S2, S1 ulti yaptığınız zaman maksimum verebileceğiniz hasarı verirsiniz. Şimdi diğer kahramana geçelim. Evet arkadaşlar, sıradaki kahramanımız Kong Ming. Kong Ming hem orta koridorda hem de jungle'da oynanabilecek kahramanlardan biri. Özellikle jungle'da almanız durumunda kazanma şansınız artacaktır. Kong Ming'in pasifine gelirsek, pasifi herhangi bir yetenekten sonra yük biriktirir. Bu yükler 5'e ulaştığı zaman 5 adet küre çağırır ve bu küreler yakında düşman varsa onlara otomatikman saldırır. Birinci beceriye gelirsek belirtilen yöne doğru şu şekilde 3 adet küre gönderir. Bu küreler levelinize ve item sayınıza bağlı olarak hasarı artar. Ayrıca bu kürelerin 3'ü de aynı adama isabet ederse 2 küre, yani ilk kürenin dışındaki 2 küre %20 oranında daha az hasar verir. Şu şekilde. Ayrıca Kong Ming'in pasif yüklerini artırır bu küreler. Eğer 3'ü de isabet ederse 3 adet ya da 1 ve 2 ise küre sayısına bağlı olarak Kong Ming'in pasif yüklerini artırır. İkinci beceri şu şekilde bir ileri doğru bir manevra yapar. Başladığı ve bittiği nokta arasında hasar verir. Gördüğünüz gibi. Ayrıca bunlar da Kong Ming'in pasif yüklerini artırır. Şimdi şöyle adamın içinden geçip diğer tarafa geçerseniz 2 yük. Bekleme süresini hemen açayım. Şöyle 2 yük biriktirirsiniz. Ama sadece çarparsanız şu şekilde diğer tarafa geçmezseniz 1 yük biriktirmiş oluyorsunuz. Bunu unutmayın. Yani dikkat etmeye çalışın. Kong Ming'de 5 pasif açmak biraz önemlidir çünkü. Şöyle adamın içinden geçip diğer tarafa geçerseniz 2 yük biriktiriyor oluyorsunuz. Ayrıca bu ikinci beceri 3 defaya kadar doluyor. Şu an gördüğünüz gibi. Mesela bekleme süresini hemen tekrardan kapatayım. Şu an 2. Hızlı 3'e doğru geliyor tekrardan. Arda arda kullanabiliyorsunuz. Duvardan da geçiyorsunuz bu beceriyi de. Şu şekilde. Sadece kaçmak için değil bu beceri. Hasar vurmak için de kullanmaya özen gösterin. Ultiye gelirsek, ultisi rakibin kaybettiği cana göre vuruyor. Hedefin kaybettiği her %1 maksimum can için %2 hasarı artıyor yani.
Ne demek istiyorum? Hemen göstereyim size. Yenilmezi kapatalım. Şimdi ne kadar hasar vuracağıma bakayım. 1000 hasar vurdum. 1000 büyü hasarı. Gördüğünüz gibi. Biraz hasar vereyim. Şu an yarıya doğru %60 civarında canı var. Tekrar atayım. Gördüğünüz gibi 1700. Tekrar atarsam büyük ihtimalle ölecektir. Öldüğü zaman, eğer ulti attığınız kişi öldüğü zaman %80 oranında bekleme süresi düşüyor. Bekleme süresine giriyor %80 oranında. Yani şu şekilde ulti attığınız kişi eğer ölürse Durmak bilmez. %80 oranında bekleme süresi azalır. Tekrardan bir çağırayım onun. Hızlı hızlı gelirse güzel olur. Şu şekilde. Şimdi normalde benim ultimin bekleme süresine hemen bakayım size. 22 civarında bir şeydi. Biraz hasar verelim. Tekrar atayım. Sınır Gördüğünüz tanımıyor. gibi 3 saniye kadar düştü. Bu sadece sizin kesmenizde değil. Ulti attığınız kişiyi eğer takım arkadaşınız daha öncesinden keserse, yani ultiniz gitmeden adam ölürse yine bekleme süresine düşüyor, haberiniz olsun. Ama şöyle bir durum var. Şöyle bir kukla oluşturayım. Bir tane daha oluşturayım şöyle. Diyelim ki ulti atacağınız adam arkadaki. Onu atmak istiyorsunuz, onu kesmek istiyorsunuz. Eğer ki diğer adam, rakip önüne geçerse diğer adama çarpıyor. Yani öndeki adama çarpar. Engellenebilir yani bu ulti. Buna dikkat edin. İkinci beceriyle adamın nereye gideceğine karar verebilirsiniz. Yani biraz daha yönünü belirleyebilirsiniz. Demek istediğim sadece ikinci beceriyle kaçmak için değil. Yani ulti atarken falan yön verebiliyorsunuz. Bu da var. Şöyle tekrar göstereyim. İkinci adamı atıyorsunuz. Eğer şu öndeki kukla öne geçerse ona vuruyorsunuz hasarı. Adam ölmeyebilir. Bekleme süresine girmez ultiniz. Bir 20 saniye falan beklemek zorunda kalırsınız. Oyun sonlarına doğru zaten 15 saniye falan oluyor. Benim de sürekli bu aralar oynadığım bir kahraman. Diğer kahramana geçmeden önce çok kısa bir kombosundan da bahsetmek istiyorum. Çünkü bu kahraman ile biraz uzun sürdü galiba tanıtım videosu. S1, S2, ulti. Yapmanız gereken sadece bu. S1, S2 ulti. Pasifiniz açılmış oluyor zaten S1, S2 yaptığınız zaman. Direkt ulti. Çok kısa bir Tio'sundan da bahsedeyim. Tio'sunu da vereyim size. Eğer jungle oynuyorsanız ya da mid de oynuyor olabilirsiniz. Ben ne yapıyorum mesela? Fight'a girmeden önce genel olarak ormanda ya da minyonlarda ben pasif açmaya çalışıyorum. Şu şekilde. Pasifim açık. 2 ile gidiyorum. S1 atıyorum, ulti atıyorum. Pasifin biraz hasar vermesini bekleyin. S1 atıp ulti atın. Adam ölmüş oluyor zaten. Eğer bu ADC ya da büyücü bir karakterse, kırılgan bir karakterse büyük ihtimalle kesmiş olacaksınızdır. Önüne biri geçmese tabii. Şimdi diğer kahramana geçelim hemen. Evet arkadaşlar, sıradaki kahramanımız deminki kahramanlar gibi büyü hasarı veren mid lane'de oynanan bir kahraman. Kahramanımızın yeteneklerinden bahsedeyim sizlere. Pasifi şu şekilde. Herhangi bir yetenek isabet ettirdiğiniz zaman kahramanın %25 hareket hızı artar 2 saniye boyunca. Şu şekilde gördüğünüz gibi hemen altta da çıkıyor. Birinci becerisi şu şekilde bir yelpaze gönderir. Belirlediğiniz yöne doğru. Tekrardan göstereyim. Şöyle. Ve büyük oranda hasar verir. Verilen hasar en fazla baştaki hasarın %50'si kadar olacak şekilde her isabette %20 azalır. Yani bir düşmana hasar verirsiniz. Önünde ya da arkasında başka düşmanlar da varsa gördüğünüz gibi %50 hasar verirsiniz diğer düşmana. 2'den fazlaysa %20 oranda giderek hasarı azalır. İkinci becerisi ise şu şekilde bir hortum çağırıyor. Attığınız yerde eğer rakip varsa rakip bir saniye boyunca havaya savruluyor. Çok zor bir şeysi yok aslında. Çok da ayrıntılı herhangi bir beceri özelliği falan da yok. Sadece tutturmanız lazım ikinci beceriyi. Attığınız yerde düşman olması durumunda bir saniye boyunca havaya savurursunuz düşmanı. Bu birden fazla da olabilir. Aynı yerde birden fazla düşman varsa diğerleri de havaya savrulur gördüğünüz gibi. Ultisine gelirsek eğer 5 saniye boyunca yakındaki düşmanların üzerine meteor çağırır ve hasar verir gördüğünüz gibi.
Hareket hızı artar ve aynı hedefe birden fazla meteor isabet ederse sonrakiler %50 hasar alır. Birinci becerideki gibi. Ve her düşman 4 defaya kadar hasar alabilir. Gördüğünüz gibi. Bu ürünün kombosu ne peki? Nasıl oluyor? En basit şekilde nasıl kombolarsınız? S2, S1, ulti ya da ulti ile girersiniz, S2, S1 yaparsınız. Basit bir hero hani. Ama hasarı yüksek. Yeni başlayanlar için bence güzel bir kahraman olur, bir hero olur. Şimdi diğer kahramana geçelim. Sıradaki kahramanımız Lubu. Lubu çok sık tercih edilen bir kahraman. Turnuvalarda falan da görülebiliyor. Hem gerçek hasar vurmasından dolayı hem de tank olmasından dolayı sık sık görebileceğiniz bir kahraman. Support olarak da görev alabiliyor. Üst koridorda oynuyor genel olarak. Lubu'nun pasifinden bahsedeyim size. Lubu'nun pasifi S1 ya da ulti tutturmanız durumunda elindeki karga 5 saniye boyunca büyüleniyor ve üstünde de gördüğünüz bir işaret çıkıyor. Şu şekilde göstereyim tekrardan. Biraz daha hasar alalım. Ne demek istediğimi anlatacağım size. S1 ya da ulti tutturduğunuz zaman elindeki karga 5 saniye boyunca büyülendikten sonra vurduğunuz düz vuruşlar gerçek hasar olarak rakibe vuruyorsunuz. Ve kayıp canınıza bağlı can yenilersiniz. Tekrardan göstereyim. Gördüğünüz gibi 110-109 şeklinde can yeniliyorum. Ve gerçek hasar vuruyorum. S1'i aslında pasifiyle neredeyse aynı. Sadece şu şekilde bir yarım daire şeklinde bir hasar vuruyor öncesinden. Ardından yapacağınız yine düz vuruşlar hem can yenilemenizi sağlıyor. Hem de gerçek hasar vuruyorsunuz. S2 şu şekilde bir kalkan alır düşmandan. Bu minyon da olabilir. Ya da ormanda herhangi bir canavar da olabilir. Şu şekilde gördüğünüz gibi. S2'nin şöyle bir pasifi daha var. Eğer ki yük sayısı 3 olursa, şimdi altta gördüğünüz şekilde yük sayısı 1 olarak görünüyor şurada. 3 olursa kayıp canınıza bağlı, aldığınız kalkana bağlı aslında %25 şeklinde cana dönüştürülür bu durum. Şimdi ne demek istiyorum bunu da anlatayım. Birazcık şuradan hasar alayım. Ve 3 yük nasıl yapacağınızı da göstereyim. 3 yük yapabilmeniz için sadece bir kişi değil de 3 tane düşmana şöyle bir tane bırakalım. 3 düşmana aynı anda şu şekilde kalkan almanız lazım 3 düşmandan. Şu şekilde. Şu an gördüğünüz gibi yavaş yavaş canım artıyor. Tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi. 2 tane de olsa yine de can yeniliyor. Ama biraz daha az tabi. Tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi. Lubu'nun ultisi ise şu şekilde atacağınız yöne doğru bir katliam halkası oluşturur. Şöyle atalım. Attığım yerde düşman varsa bir saniyeliğine havaya sıçrar ve büyük bir hasar alır. Ayrıca Lubu bu katliam halkası içindeyken büyü savunması ve fiziksel savunması artar. Bu levele bağlı olarak değişiyor. Temelde galiba 150 büyü savunması, 150 fiziksel savunma olarak. Ama levele bağlı olarak 250'ye kadar da çıkabiliyor. Ayrıca pasifte bahsettiğim durumla burada da var. Zaten bahsetmiştim pasifte S1 ya da S3 attığınızda bunun elindeki karga büyülenir ve ardından yapacağınız düz vuruşa ya da S1 ile yapacağınız vuruş gerçek hasar olarak rakibe vurursunuz. Tekrardan atalım, adamı öldürmeyelim, biraz canlı yükseltelim. Şimdi attık, hasarı verdik. S1 ile ya da düz vuruşla yapacağımız vuruşlar gerçek hasar olarak düşmana vuruyoruz ve kayıp canımıza bağlı can yeniliyoruz. Şöyle biraz hasar alayım. Ayrıca şu şekilde bir durum daha var. Attığınız yerde eğer ardından yani attıktan sonra bir düşman bu halkanın içine girerse yanındaki şu zincirlere çarpıp
hasar alıyor. Ayrıca Lobu'nun kayıp canına bağlı canlı yenilemesini sağlıyordu bu. Yani dışarıdan gelen biri varsa şuralara çarpıp 2 saniyeliğine yavaşlatılır ve Lobu biraz can yeniler. Bunu da unutmayın. Şimdi diğer kahramana geçelim. Diğer kahraman da üst koridor kahramanı olacak. Ardından jungle ya da support olarak da devam edeceğim. Kahramanımız Sanji. Sanji çok sık gördüğüm, herkesin neredeyse oynadığı, üst koridorda oynanan, ara sıra support olarak da oynanan bir kahraman. Zevkli bir kahraman açıkçası. Takım arkadaşınıza falan oynuyorsanız ultisinden dolayı hızlıca takım fight'ına gidip fightlayabilirsiniz. Zevkli bir kahraman yani. Sanji'nin pasifinden bahsedeyim size. Pasifi elinde gördüğünüz bir balta var. Bu balta 6 saniyede bir düz vuruşunuzun hasarını artırıyor. Görüyorsunuz şu an parlıyor. Ayrıca şurada da görebilir yani dikkat ederseniz. Bu balta 6 saniyede bir dediğim gibi hasar artışı sağlıyor ve kayıp canınıza bağlı. Gördüğünüz gibi can yenilersiniz. Ayrıca fiziksel hasar, gerçek hasar ve yapacağınız yetenekler isabet ederse bir adet gözü pek kazanırsınız. Peki bu gözü pek nedir? Şu hemen cambarın altında gördüğünüz mavi tık şeklinde bir işaret var. Bu işaretler 10'a kadar birikebiliyor. Gözü pekler yani. Dediğim gibi fiziksel hasar, gerçek hasar ve isabet ettirdiğiniz yeteneklerden sonra bir adet gözü pek kazanırsınız. Gözü pekler tam olarak nedir açıklamasını da yapayım. Artı 20 zırh kazanırsınız yani. 10 defaya kadar biriktirilebilir. 6 saniye boyunca. Şimdi S1'e geldim. Birinci skill'e. Şöyle ileri doğru hücum ederek düşmanlara hasar verir. Ve ardından hücumun sonunda alan etkili tekrardan bir hasar verir ve düşmanı havaya savurur. Kısa bir süreliğine, bir saniyeliğine. İsabet alan düşmanlar bir adet gözü pek kazandırır Sanji'ye. Gördüğünüz gibi bekleme süresini kapatayım. Şu an görüyorsunuz zaten. Gözü pekler giderek artıyor. İlk vuruyorum mesela. İlk vurduktan sonra tekrardan düşman havaya savrulunca bir adet daha kazanmış oluyorum. Bu şekilde. İkinci yeteneğe gelirsek 3 şekilde bir kesme kombosu geliştirir. Şöyle. Bu kesme kombosu her vuruşundan öncekine göre %20 daha fazla hasar verir. Her vurduktan sonraki combo %25 daha fazla hasar veriyor. Bir düşmana isabet ettirirseniz %30 yavaşlatırsınız düşmanı. Ayrıca bu da biriktirilebiliyor. Yani bir defa %30, 2 %30, 3 %30 edince %90'a kadar çıkarabilirsiniz arda arada yaptığınız zaman. Bu da dediğim gibi bir gözü pek kazandırıyor Sanji'ye. Görüyorsunuz şu an 3 tane oldu. Tekrar atayım. 4, 5, 6. Yani 6 çarpı 20 120 zırh kazanmış oluyorsunuz. Sanji'nin ultisine gelirsek eğer şu şekilde bir gemiye biner. 12 saniye boyunca bir yere çarpmazsanız eğer gemi ilerler. Çarptığınız durumda bir düşman varsa ya da duvara çarparsınız. Düşmana vurduğunuz zaman 1,5 saniye ya da 2 saniye boyunca düşmanı havaya savurursunuz. Bu şekilde. Ayrıca bir takım arkadaşınız varsa yanınızda onu da gemiye alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bir düşmana vurduğunuz zaman Sanji 5 adet gözü pek kazanır. Gördüğünüz gibi 5 adet gözü pek birden doldu. Tekrar çarpalım. Hemen 10 oldu. Maksimum seviyeye ulaştı. Sanji çok fazla turnuvalarda alınan bir kahraman değil açıkçası. Şu an zaten benim anlatmak istediğim yine başlayan arkadaşlar için. Çok fazla böyle üst elolarda olan kahraman değil. Ama mesela Lubu, bahsettiğim deminki Lubu turnuvalarda falan da çok fazla tercih ediliyor. Yani Sanji'nin
Neden turnuvalarda tercih edilmemesinin cevabı şu. Sanji'nin becerileri engellenebilen beceriler. Yani biz evet oynarken takım arkadaşlarımızla falan bazen iletişim problemi yaşıyoruz ama turnuvalarda adamlar ultisinin önüne geçebiliyor tank ile taşıyıcı kahramana vurmadan Sanji'yi engelleyebiliyorlar. Ya da birinci becerisini engellenebilir, kaçılabilir yani birinci becerisinden. Bu yüzden daha aktif, daha etkin kahramanlar tercih ediliyor. Şimdi diğer kahramana geçelim. Diğer kahraman da üst koridor kahramanı olacak. Ardından support ya da jungle kahramanlarını anlatacağım. Evet arkadaşlar, kahramanımız Fuzi. Fuzi üst koridorda oynanan bir kahraman. Turnuvalarda sık sık gördüğümüz split push denince akla gelen kahramanlardan biri. Hem tank olmasından dolayı hem de saldırı hızından dolayı Fuzi sürekli tercih edilen kule itme canavarı denilen kahramanlardan biridir. Fuzi'nin pasifine gelirsek her normal saldırıdan sonra bir adet ihtar yükü puanı kazandırır ve en fazla 5 adet birikebilir. 5'e ulaştığında Fuzi 60 hareket hızı ve 25 saldırı hızı kazanır. Deneyelim hemen. Görüyorsunuz hareket hızım artmış durumda. Biraz da saldırı hızım arttı. Saldırı hızı değişkenini gösterir. 1 ve 15 level arasında. Giderek artar yani. Ayrıca 60 gerçek hasar ilave eder hasarına. Görüyorsunuz. Geliştirdikten sonra gerçek hasarda vuruyorsunuz. Tabi bu sizin levelinize ve aldığınız iteme bağlı. Vurduğunuz hasara bağlı olarak gerçek hasarınız da artıyor. Ayrıca her saldırıdan sonra eğer birinci ve ikinci skilliniz bekleme süresindeyse bir saniye boyunca bekleme süresi azalır. Adamı kesmeyelim. Tekrar deneyeyim. Şöyle pasifim açılsın. Kullanalım yetenekleri. Görüyorsunuz hızlı hızlı bekleme süresi sıfırlandı becerilerin. Fuzi'nin birinci yeteneğine gelirsek şu şekilde çubuğunu sallar, adamı kendine çeker. Çubuk mu diyeyim, kırbaç mı? Tam bilemedim. Şöyle beklemeyi sıfırlayacaktım. Tamam, sıkıntı yok. Şu şekilde adamı kendine çeker. Bu levele göre bağlı olarak 1,5 ya da 2,5 saniye boyunca düşmanı yavaşlatır ve hasar verir. Şu şekilde gördüğünüz gibi. İkinci yeteneğe gelirse ikinci yetenek 2 saniye boyunca hareket hızı artar. Şu şekilde. Ve hasar azaltma kazanırsınız. Bu süre zarfında düşmanların normal saldırılarını yansıtır ve onları 2 saniye boyunca %50 kadar yavaşlatır. Ultisine gelirsek, ultisi Fuzi bir yöne doğru hücum ederek hasar verir. Şu şekilde. Ve vurulan ilk düşman kahraman Fuzi'nin lambasına 5 saniye boyunca bağlanır. Düşman şu alandan çıkamayacak durumda olur 5 saniye boyunca. Ayrıca bağlanan düşman %20 daha az hasar verir. Hem split push hem de hasarı olması gerçekten hani bu kahramanın üst koridorda en iyi hero'lardan biri olmasını sağlıyor açıkçası. Şöyle biraz canlı artıralım. Bu kahraman hakkında başka diyecek pek bir şey yok galiba. Dediğim gibi turnuvalarda sık sık tercih edilen kahramanlardan biri. Mobil çok fazla olmasa da açıkçası hasar yansıtması ve saldırı hızı, hareket hızı olmasından dolayı sık sık tercih ediliyor. Şimdi diğer kahramana geçelim. Diğer kahraman da support olacak. Birkaç tane support kahramanı da anlatacağım. Ardından bir iki tane de jungle kahramanı ve bitireceğim. Diğer kahramana geçelim şimdilik. Evet arkadaşlar, sıradaki kahramanımız Zhuangzi. Zhuangzi bir destek kahramanı. Destek rolünde oynanıyor. Aslında ismi arındır falan olsa çok da sırıtmaz bence. Çünkü sürekli kendini arındıran, ayrıca hasar azaltan bir kahraman. Herhangi bir stun falan yemiyor zaten. Yedikten sonra da hemen kendini arındırabiliyor.
Zhuangzi'nin pasifine gelelim. Pasifi Zhuangzi kendini 6 saniyede bir sürekli arındırıyor. Görüyorsunuz zaten şeffaf olduğu zamanlar kendini arındırıyor. Ayrıca 2 saniye boyunca %15 hareket hızı kazanıyor. Ve %15'te hasar azaltma kazanıyor. Yani sürekli hızlı roam atabiliyorsunuz kahramanla. Gördüğünüz gibi sürekli kendini arındırıp hareket hızı kazanıyor. Zhuangzi'nin birinci yeteneğine gelirsek, birinci yeteneği pasifini tetikleye gelerek hedef konuma şu şekilde 3 tane kelebek gönderiyor. Bu kelebekler yol üstündeki düşmanları 2 saniye boyunca %50 yavaşlatıyor şu şekilde ve hasar veriyor. Büyü hasarı. Bekleme süresini hemen kapatayım. Şu şekilde. İkinci yeteneği pasifiyle neredeyse aynı aslında. Yani 6 saniyede bir yaptığı şeyi ikinci yetenekle yapıyorsunuz ama ekstra bazı ayrıntılar var. Bu ayrıntılar hem hasar verebiliyorsunuz şu şekilde hem de alan etkili takım arkadaşlarınızın hareket hızını 5 saniye boyunca artırabiliyorsunuz. Şu şekilde kullandıktan sonra adamı kesmeyelim. Takım arkadaşlarınızda hareket hızı artıyor. Ultisine gelirsek eğer yakındaki takım arkadaşlarınızı ve kendinizi tüm kontrol etkilerinden arındırıyorsunuz 2 saniye boyunca. Şu şekilde gördüğünüz gibi alan içindeki tüm takım arkadaşlarınız 2 saniye boyunca arındırılıyor. Ayrıca bir kalkan kazanıyorsunuz ve takım arkadaşlarınız da bu kalkanı kazanıyor. Hemen deneyelim. Bir tane dostlukta yapalım. Ultiye bastıktan sonra görüyorsunuz hemen etrafında küçük bir kalkan var. Bir baloncuk var ya da öyle diyeyim. 2 saniye boyunca takım arkadaşlarınız tüm kontrol etkilerinden kendini arındırıyor. Zhuangzi'nin en büyük şeyleri özelliği aslında. Örneğin demin Lub'u falan çektim. Lub'un ultisini falan yemiyorsunuz. Ulti bastığınızda takım arkadaşlarınız da stun'ı yemiyor. Ya da başka kahraman diyelim ki karşımdaki Fuzi bana ulti atacak ya da takım arkadaşıma ulti atacak. Ulti attığım zaman yakınımdaysa onun da arındırmış oluyorum. Ulti atamamış oluyor. Ultisi failleniyor. Çok tilt bir kahraman. Yani sürekli karşımda falan da görüyorum. Çok fazla bu kahraman yüzünden kaybettiğim de oldu açıkçası. Dürüst olmak gerekirse. Zor bir kahraman değil ama etkisi büyük olan kahramanlardan biri. Şimdi diğer support kahramanımıza geçelim o zaman. Bu kahramanımız yine Zhuangzi gibi tilt kahramanlardan birisi. Adı Jiyan. Yani böyle okunduğunu düşünüyorum. Tam olarak bilmiyorum açıkçası. Ama ben ona yürüyen base diyorum açıkçası. Yani sürekli bir can veriyor, bir şeyler yapıyor. Enteresan bir kahraman. Mana da verseydi herhalde kimse base falan atmazdı. Jiyan'ın pasifinden bahsedeyim size. Jiyan'ın pasifi hasar aldığında 2 saniye boyunca %70 hareket hızı kazanıyor. Ama bu %70 hareket hızı 2 saniye boyunca yavaş yavaş azalıyor. Birinci becerisi Jiyan 3 saniye boyunca can verir. Şu şekilde menzil içindeki dostlarına ve kendisine 3 saniye boyunca can verir ve hareket hızı %20 artar. Şöyle bekleme süresini kapatayım. Şu şekilde. Dost kukla yapacağım ama canı nasıl az olacak onu bilemedim. Şurada yapayım bir tane. Şu şekilde gördüğünüz gibi can veriyor sürekli. İkinci becerisi ise Jiyan bir yöne ses dalgası gönderir. Şu şekilde. Bu ses dalgası 6 saniye boyunca, pardon 6 defa boyunca sekebilir. Hemen onu da deneyelim. Şuraya bir tane koyayım. Şu şekilde. 6 defa boyunca sekebiliyor. Bir tane düşman en fazla 2 defa vurulabiliyor. İkinci defa vurulduğunda sersemletme süresi %50 daha az oluyor. İlk sersemletme 0.75 saniye boyunca sürüyor. Şu şekilde.
Ultisi ise Cayan menzil içindeki dostlara yarım saniye aralıkla sürekli can verir. Şu şekilde menzil içindeki dostlar sürekli canını yeniliyor. Ayrıca fiziksel ve büyü savunmaları artıyor. Yani daha ne olsun ki? Denilecek bir kahraman. Edis falan oynuyorsanız özellikle çok daha mobil olmayan kahramanlar, sürekli düz vuruşta hasar vermeye çalışan kahramanlar, örneğin Hui benzeri kahramanlar, bu kahraman ile hani çok güzel play olur. Kombolarsınız yani sürekli. Bu kahraman da yani çift kahramanlardan biri, dediğim gibi. Hem ölmüyor hem öldürtmüyor. Base'e göndermiyor. Sürekli bir zaman kazanıyorsunuz açıkçası. Yani mana da verseydi herhalde, ne bileyim, çok daha fazla tilt olurdu. Bu şekilde. Şimdilik diğer kahramana geçelim o zaman. Ayrıca Zhang Fei videosu çekmiştim. Onu da ben şu üstlere falan koyarım. Görürsünüz. O da support kahraman. Onu anlatma gereği duymadım açıkçası tekrardan. Ona da bakarsınız, olmadı. Şimdilik o zaman diğer kahramana geçelim. Evet arkadaşlar, kahramanımız Wukong, yani Maymun Kral. Her şeyde kritik olan, kritik vurması gereken kahramanlardan biri, belki de ilk sıradaki kahramandır. Wukong'un pasifinden bahsedeyim size. Pasifi herhangi bir yetenek kullandıktan sonra normal saldırısı güçlenir. Bakalım 800 yetenek kullandım. 1495 hatta. Hemen canını artırayım olmasın. Ayrıca yetenek kritik vuruşlardan tam olarak faydalanır. Yani kritik vurma şansınız artar. Ve Wukong'un taban kritik şans %20'dir. Ne demek istiyorum? Şimdi şu itemleri satayım. İtemsiz, arkanasız. Gerçi ben arkanayla girmiştim. Arkanayı yapmıştım yani. Arkanayla girmiş olabilir. Deneme olsa bile. Şimdi şu şekilde. Aynen. Arkanayla oynadığım için. Şu an kritik şansım %29. Tabandan %20 gelmiş zaten. Herhalde yanlış arkanayla gelmişim. Normalde ben 7 kritik şans, 35 kritik hasarla oynuyorum. Velhasıl %9.7 arkamdan gelmiş, %20 kritik oranım. Wukong'un taban kritik oranı. Yani arkanasız bir levelken sizin kritik şansınız %20'dir. Ama %150 kritik hasarınız vardır. Yani ne kadar kritik oranınız fazla olsa bile kritik hasarınız biraz az. Şimdi kritik oranından bahsedeyim. Kritik oranla kritik hasar arasındaki farktan da biraz bahsedeyim size. Örneğin sizin düz vuruşunuz 78, 136 kritik vurdum. 136 tekrar kritik, 78 düz vuruşum. Kritik de 136. Sürekli kritik vurma şansınız yani kritik oran ile oluyor. Yani kritik oranınız %100 olursa sürekli kritik vurursunuz. Ne demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Peki kritik hasar nedir? Kritik hasar, kritik vurduğunuz zamanlarda hasarınızın artması anlamına geliyor. Yani diyelim ki şu an kaç vuracağım? 560. Kritik hasarınız eğer fazlaysa vuracağınız hasar, vuracağınız kritik oran ise daha fazla olacaktır. Mesela şu item %40 kritik hasar veriyor. Şimdi deneyelim. Gördüğünüz gibi 781. Kritik vurduğum zamanlarda hasarım da artmış oluyor. Şu an kritiğim biraz daha az. Mesela şurada kritik var. Şurada var. Şunu satalım. Şunu satalım. Şöyle şuradan alayım bir iki tane direkt. %30 kadar. Gördüğünüz gibi. Artık sürekli kritik vuruyorum. Şu anki kritik oranına, kritik şansa bakalım. %124.7. Gördüğünüz gibi. Şimdi birinci beceriye gelelim. Birinci becerisinden de bahsedeyim sizlere. Şu şekilde kullandıktan sonra bir direnç gösterir 1,5 saniye boyunca. Peki bu direnç nedir? Ondan da bahsedeyim. Bir yetenek isabet ettiği zaman Wukong'a
rakipten, bir rakip kahramandan yetenek isabet ettiği zaman 0.2 saniye boyunca ölümsüz olur ve 4 saniye boyunca süren bir kalkan kazanır. Bu orman canavarı falan için geçerli değil. Sadece tiranlarda, derebeyinde falan geçerli oluyor. S1 ile girip S2 ile girip S1 bastığınız zaman tekrardan bir kalkan kazanıyorsunuz. Tiran size vurduğu zaman. Başka ne diyebilirim S1 hakkında? %40 hareket hızı kazanıyorsunuz bu arada. Bastığınız zaman 1 saniye boyunca. Şu şekilde. Ama en önemli özelliği tabii ki kalkan kazanmanız. Şimdi S2'sine gelelim, ikinci becerisine yani. Bu Kong belirli bir yöne zıplar şu şekilde. Duvardan falan geçiyor. Ama bu beceride şöyle bir ayrıntı var. Eğer ki bir düşmana, orman canavarı ya da rakip bir kahraman olabilir. Ona rastlarsa üstünden takla atıp %90 boyunca hareket hızı kazanıyorsunuz. Bir saniyeliğine %90 boyunca hareket hızı. Şimdi deneyelim şöyle. Gördüğünüz gibi hem hareket hızım arttı hem de takla atıp geçti. Tekrar deneyelim şurada. Normal deneyelim peki. Şöyle gördüğünüz gibi hareket hızım yok. Takla atmıyor. Hızlanmıyor yani. Şöyle görüyorsunuz hemen mesafe kat ediyor. Sadece üstünden geçmenize gerek yok. Teğet geçmeniz ya da çarpmanız bile yeterli. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama yanından geçersen falan olmuyor. Biraz böyle değmeniz gerekiyor. Temas etmeniz gerekiyor. Bu şekilde. Ultisi ise Wukong altın asasını yere vurarak saplayarak menzil içindeki düşmanlara hasar veriyor. Şu şekilde. Ve bir saniye boyunca havaya savurur düşmanları. Ayrıca menzil içindeki düşmanlara 3 işaret uygular. Gördüğünüz gibi hemen şu isminin üstünde bir işaret var. Bu işaret neye yarıyor? İşaret Wukong'un bundan sonraki normal saldırısının hasarının artacağı anlamına geliyor. Yaptığınız ilk düz vuruştan sonra işaretlerden biri kayboluyor. Tekrar yaparsanız hemen deneyelim. Sıra sıra işaretler gidiyor. Hasarınız artıyor yani. Ultiden sonraki 3 vuruşunuzdan hasarı artıyor. Şimdi Wukong ile yapmanız gerekenler oyun içinde hızlı kasılmanız bana göre. Biraz da oyun sonu karakteri, kahramanı. Oyun başlarında falan kritik oranının az olmasından dolayı, sürekli kritik hasarının da az olmasından dolayı sürekli kritik vurmayabilirsiniz. İstediğiniz hasar çıkmayabilir ama oyun sonunda adama tek atarsınız. Biraz da split push kahramanı aslında. Bu şekilde. Şimdi diğer kahramana geçelim. Son kahraman olacak büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar, kahramanımız Prince of Landing. Prince of Landing erken oyunda ne kadar güçlü olsa da uzayan oyunlarda bir tık sıkıntı yaşayan kahramanlardan biri. Bu kahramanın en önemli özelliği sürekli gank atabiliyor olması ve pasifinden gelen hareket hızı bonusu. Bu kahraman ile erken oyunda oyunu bitirmeniz gerekiyor. Yoksa uzayan oyunlarda bir tık sıkıntı yaşayabilirsiniz. Geri dönüş hasarı alıp ölebiliyorsunuz gank attığınız zamanlarda. Bu kahramanın birinci becerisi şu şekilde düşmanları keserek hasar verir. Aynı zamanda kendisinin bir gölgesini de menzil içindeki düşmana doğru gönderiyor otomatikmen. Şu şekilde tekrar deneyeyim. Gördüğünüz gibi bir tane de gölge çarpıyor. Bu gölge canı en az olan düşmana doğru otomatikmen saldırır. Şöyle. Kahramanın ikinci becerisi şu şekilde hedefe doğru bir hançer gönderir ve ayrıca onları 2 saniye boyunca %90 oranında yavaşlatır. Vurulan hedefler 3 saniye boyunca işaretlenir. Gördüğünüz gibi üstünde bir işaret var. Bu 3 saniye boyunca duruyor. 3 saniyenin sonunda bu işaret kalktığı zaman hasar verir. Gördüğünüz gibi. Bu süre içinde, işareti attığınız süre içinde yaptığınız düz vuruş ya da herhangi bir beceriyle yapacağınız vuruşlar
Düşmanı bir saniye boyunca sersemletmesine yarar. Biraz hasar alalım. Ayrıca ikinci yetenek kullandıktan sonra düz vuruş ya da yetenek ile hasar verirseniz bir miktar can yenilersiniz. Hemen deneyelim. Şuradan biraz daha hasar alayım. İkinci yetenekten sonra düz vuruş atıyorum. Gördüğünüz gibi 796 can yeniledim. Biraz daha hasar alalım. Değişiyor mu acaba? Ona da bakalım. İkinci yetenekten sonra birinci yetenek atıyorum. Gördüğünüz gibi yine 796 can yenilemiş oluyorum. Ve kahramanın son becerisi 30 saniye boyunca görünmez olur. Şu şekilde. 5 saniye boyunca %20 hareket hızı kazanırsınız. Ayrıca görünmezken görünmezlikten çıktığınız zaman %50 kadar saldırı hızı kazanıyorsunuz. Bastıktan sonra ilk 5 saniye hareket hızınız artar. Ve görünmezlikten çıktıktan sonra %50 saldırı hızınız artıyor. Bir düşmanın yanında 3 saniyeden fazla durmak görünmez iken şu şekilde menzilin içinde durmak sizi görünmezlikten çıkarıyor. Tekrar deneyelim. 3 saniyeden fazla durmak sizi görünmezlikten çıkarır. Ona da dikkat edin. Bu kahraman ile erken oyunda oyunu bitirmeye çalışan, açıkçası oyunun sonuna falan kalırsa sıkıntı yaşayacağınız bir kahraman. Turnuvalarda falan da çok sık gördüğüm, sık sık alınan kahramanlardan biri. Ya banlanıyor ya da alınıyor. Çin'de zaten şu an bir turnuva düzenleniyor. Bu turnuvanın sonunda kazanan takımlar aslında bizim Türk takımları ya da Avrupa takımları ile eşleşecek takımlar. Orada da sık sık görülen kahramanlardan biri, alınan kahramanlardan biri. Bu kahraman hakkında başka anlatabileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Galiba yok. Bu gizlenme modunu erken oyunda falan da açabiliyorsunuz. Bir levelken falan da kullanabiliyorsunuz. Bunu da ekleyeyim. Videonun sonuna geldim o zaman. Söylemeyi unuttum ya da ekleyebileceğim başka bir şey var mı acaba diye düşünüyorum. Gizleme modunu bu arada birinci seviyede falan da açabiliyorsunuz. Bu da aklınızda olsun. Video bayağı bir uzun sürdü. Bir 40-45 dakika olacak galiba. Benim kendi tercihlerim açıkçası sizin için hani çok fazla zor olmayan kahramanları seçtim. Orta seviye ya da kolay kahramanlar. Bu kahramanlar hem güçlü hem de zevkli kahramanlar açıkçası. Farklı kahramanlar istiyorsanız ya da şu kahraman da keşke olsaydı falan dediğiniz kahramanlar varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Benim için de iyi olur açıkçası. O zaman çok daha fazla uzatmadan videonun şeyini bir 50 dakika falan çıkmadan bu kadarlık diyelim. Kendinize iyi bakın o zaman. İyi seyirler. Görüşmek üzere.